Merhaba sevgili arkadaşlar. Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bağ bahçe videolarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlerle beraber yarma aşı nasıl yapılır onu uygulamalı bir şekilde göreceğiz. Şu anda arkadaşlar örnek uygulama ağacımız Yeni Dünya ağacı, Malta eriği olarak da geçer bu ağacın ismi. Bu ağaç komşumuzun bahçesinde ve son derece verimi düşük, küçük meyveleri olan ve tadı da çok güzel olmayan bir ağaç. Şimdi bu ağaca bizim bahçemizdeki tadı, rengi ve şekli çok güzel olan Yeni Dünya aşısını yapacağız. Bu aşıyı da yarma aşı tekniğini kullanarak yapacağız arkadaşlar. Siz de bu gösterdiğimiz yarma aşı tekniğini her türlü ağaç aşısında kullanabilirsiniz. Evet, öncelikle işlemimize başlamadan önce arkadaşlar malzemelerimizi şöyle bir tanıtalım. Bağ makasımız, aşı bıçağımız, normal bıçağımız, destere, tornavida lazım olacak, aşı bandı ve yine köklendirici, bitki gelişim düzenleyicisi, yine çekicimiz lazım olacak. Ondan sonra bu da arkadaşlar dezenfektan. Kullanacağımız malzemeleri dezenfekte edeceğiz. Su tut veyahut da aşı macunu kullanacağız. Bir de arkadaşlar yine naylon poşete ihtiyacımız olacak. Şimdi arkadaşlar damızlık ağacımızdan numune yani çelik almaya geldik. Arkadaşlar bu ağacımız bizim bahçemizdeki Yeni Dünya Malta eriği ağacı. Çok güzel meyvesi olur. Tadı, aroması mükemmeldir. Yiyen herkes memnun kalır. Şimdi bu ağacımızdan komşumuzun ağacına aşı yapacağız. Önce aşı yapmak için uygun bir kalem tespit etmemiz gerekir. Şimdi arkadaşlar bakınız şuraya bakın. Ayrıca başka bir şey gösterelim. Bakın bu ağaç, bu dal daha doğrusu ağacın içine doğru girmiş. Normalde zaten bunun budanması gerekir. Bunun çıkartılması gerekir. Etrafa doğru yayılması icap ettiğinden dolayı dalların bu içeriye doğru giren dallar zaten normalde budanması gerekir. Biz şimdi bunu hem ağacımızı budamış olacağız hem de bu çeliği aşı yaparak değerlendirmiş olacağız. Evet, kesiyoruz. Kestik. Kestik ve arkadaşlar bize 2 tane dal lazım veya 3 tane dal lazım duruma göre, aşının durumuna göre. Biz bu çelik bize yeterli. Biz şimdi vakit kaybetmeden anaç ağacımızın yanına gideceğiz. Damızlık ağacımızdan kestiğimiz çeliğimizi görüyorsunuz. Suyun içerisinde aşı yapılana kadar suyun içerisinde bekletmekte fayda var. Evet, şimdi işlemimize arkadaşlar aşı yapacağımız dalı tespit etmekle başlıyoruz. Şimdi bu ağacın türünü biz komple değiştirmek istiyoruz arkadaşlar. Komple değiştirmek istiyoruz. Aşı yapacağımız dalı tespit ettik. En uygun budur. Şimdi işlemlerimize başlıyoruz. Önce her zaman olduğu gibi kullanacağımız malzemeleri dezenfektan ile temizliyoruz. Yine makasımızı, aşı bıçağımızı ve normal bıçağımızı, bunun biraz sonra nasıl kullanacağımızı göreceksiniz. Ve yine tornavidamızı arkadaşlar, tornavida da ihtiyaç olacak. Bunları dezenfektan ile temizledik. Şimdi arkadaşlar yaklaşık şu yükseklikten keseceğiz. Şimdi normalde bu aşıyı biraz daha aşağıdan yapmak daha mantıklı olabilir. Ama biz ihtiyaten arkadaşlar, birazcık daha yüksekten yapacağız bu aşıyı. Aşının herhangi bir şekilde tutmama ihtimaline binaen, yani kalem aşısı, çelik aşısı tutmadığı takdirde buralara da kabuk aşısı yapmak için yer ve mesafe bırakıyoruz. Onun için arkadaşlar şuradaki çentiğin hemen altı ile
paralel bir şekilde arkadaşlar kesimimizi gerçekleştiriyoruz. Hadi bakalım. Bismillah, her hayrın başıdır. Bismillah. Evet. Şimdi arkadaşlar bıçağımızla ölü bölgeleri temizliyoruz. Bu işlemi yapmak arkadaşlar aşının tutma ihtimalini, oranını yükseltecektir. Evet. Bu işlemimizi tamamladık. Şimdi arkadaşlar yarma aşı tekniğini kullanacağız burada. Yarma aşı tekniğini. Şimdi yaklaşık bu kalınlıktaki ağaçlara arkadaşlar yarma aşı tekniği kullanılabilir, uygulanabilir. Ama bundan çok daha kalın, mesela arkadaşlar şu kadar kalınlıkta bir ağaca aşı yapacak olsak yarma tekniği kesinlikle kullanılmaz. Buna kenar veyahut da çoban aşısı adı verilen aşı şeklini, yöntemini kullanmamız gerekir. Ama bu incelikte olduğu için yarma aşı yapılabilir buraya. Şu şekilde ağacın tam ortasına bıçağımızı koyuyoruz ve çekişle vurarak ağacı ortadan ikiye yarıyoruz. Yarma aşı budur arkadaşlar. Rahmetli Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın filmlerini hatırlarsanız oradaki bir replik kulağınıza çalınabilir şu anda. Aşılar ikiye ayrılır. Yarma aşı, garma aşı filan derlerdi. Evet, biz aşının ilki olan yarma aşı ile arkadaşlar işlemimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi biz kestiğimiz yere arkadaşlar, daha doğrusu yardığımız yere şöyle bir destek bıraktık. Bu aradaki yarıklara da şimdi çubuklarımızı yerleştirmeye çalışacağız. Arkadaşlar yarma aşıda 2 çubuk kullanılır. Biz şu yeşil kısmı atıyoruz. Şurası belki dursun, işimize yarayabilir. Şurası dursun. Yine suyun içerisinde bırakalım. Evet. Şimdi önce şuradan arkadaşlar inceltmeye bir başlayalım. Arkadaşlar önceden çoban aşısında şöyle bir inceltme yaparken, şöyle yan bir üçgen yaparken, şimdi arkadaşlar yarma aşıda şöyle bir üçgen, bir de şöyle bir üçgen yaparak her iki tarafından da inceltmek suretiyle bir kesim yapacağız. Başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar diyebilirsiniz ki bizim memleketimizde yeni dünya yetişmiyor. Ben bu aşı tekniğini başka ağaçlarda kullanabilir miyim? Evet, tabii ki kullanabilirsiniz. Hangi ağaçlara hangi aşılar yapılır arkadaşlar? Genel bir mantığını söyleyelim size ve yeni dünya ağacının hangi ağaçlara aşı yapılabileceğini söyleyelim. Arkadaşlar
Aşı yapmak için öncelikle çekirdeklerin birbirine benzemesi gerekir. Şuradan arkadaşlar hafif 40 veya 45 derecelik bir eğimle kesiyoruz. Kestik. Birinci çubuğumuz burada dursun. Çubuğun altını düzeltiyoruz. İkinci çubuk yapmak için kalem daha doğrusu arkadaşlar. Kalemimizin altını düzelttik ve şuradan da yine 45 derecelik bir açı ile kestik ve ikinci kalemimizi de şimdi inceltmeye başlıyoruz. Aynı şekilde her iki taraftan da bir üçgen oluşturacak şekilde çubuğumuzu, kalemimizi inceltiyoruz. Arkadaşlar, hangi ağaçlar aşı yapılır sorusuna şöyle bir cevap verelim. Büyük çekirdekli olan ağaçlar, büyük çekirdeklilere aşı yapılır. Yani şeftali, kayısı, badem, erik gibi ağaçlar birbirlerine aşı yapılır. Küçük çekirdekli olanlar da küçük çekirdeklilere aşı yapılır. Yani ayva, şurasını biraz daha inceltelim. Yani ayva, armut ve elma ağaçları da arkadaşlar birbirleri arasında aşı yapılabilir. Vişne ile kiraz birbirine benzer çekirdekleri, onlar birbirlerine aşı yapılabilir. Vişneye başka herhangi bir ağaç aşı yapılmaz veya kiraza vişneden başka herhangi bir ağaç aşı yapılmaz. Bunu da bilmekte fayda var. Ayrıca arkadaşlar bir de nar ağacı vardır. Nar ağacına da nardan başka, yani narın başka çeşidinden başka bir ağaç aşı yapılmaz narada. Bir de şu tarafı hafiften inceltelim. Arkadaşlar, burada illaki üçgen yapacaksınız diye bir şey yok. Şuradaki yarığa göre çubuğumuzu ayarlayacağız. Bakınız tam oturdu. Tam oturdu. Şimdi bunu ayarlayacağız. Bakın arkadaşlar, buraya bakın. Buraya bakın. Bu henüz tam yerine oturmamış. Onun için şuralardan biraz daha kertip bu çubuğu iyice yerine yerleştirmeye çalışacağız. Şimdi biraz işlem yapacağız üzerinde. Geçtiğimiz günlerde yine komşumuzun bahçesinde bir kayısı ağacına aşı yapmıştık arkadaşlar. Bugün tekrar aşı yapmaya geldiğimizde o aşının çiçek açmak için hazırlandığını ve tomurcuk çıkardığını gördük. Gerçekten çok sevindik. Umarım bu aşımızda aynı başarıyı gösterir. Arkadaşlar, siz de ağaçlarınızı aşı yöntemi ile türlerini iyileştirebilirsiniz. Mesela bir ağaç var, kendiliğinden çıkmış bir ağaç var. Bunu kökünden söküp başka bir yerine başka bir ağaç dikmek yerine çok mantıksızdır. O kök güçlenip kuvvetleninceye kadar yıllar geçmiştir. O kökü söküp komple ağacı kaldırmak yerine o ağaca arkadaşlar başka bir ağaç aşısı yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz üzere bu da tam oturdu arkadaşlar.
Bu çubuk da tam oturdu. Artık biz şu desteği aradan çıkartabiliriz. Evet. Şu anda bakınız iyice tam sıkı bir şekilde kavradı. Buna bakalım. Bu da aynı şekilde çok sıkı bir şekilde arkadaşlar kavradı. Arkadaşlar yarma aşıda dikkat edeceğimiz en önemli olay şu kabuğun kabuğa değmesi. Ağacı yaralı bölgeleri iyileştirmeye yarayan ağacın içerisinde bir doku vardır arkadaşlar. Kambiyum dokusu. Bu doku ağacın kabuğundadır. Kabuk, şimdi buradan bir yara açıldı. Ağaç hızlı bir şekilde o kambiyum dokusu sayesinde kendi yarasını sarmaya başlayacak. Bu yara sarılırken şuradan çıkan o doku bu çubukla özdeşleşecek ve çubukla kaynayacak. Bu şekilde aşı tutmuş olacak. Bu şekilde aşı tutmuş olacak inşallah. Evet. Şimdi arkadaşlar işlemimizin ikinci kısmına geçebiliriz. Ben normalde su tut kullanıyordum ama bu aşıda aşı macunu kullanacağım. Aşı macununu bulamıyordum Silifke'de. Çok uzun zamandır arıyordum, bulamamıştım. Ama yenice bulduk. Artık şu bıçağımızla süreceğiz. Aşı macunu. Arkadaşlar su tuta göre aşı macunu daha iyidir. İçerisinde ağacı koruyan maddeler vardır. Siz de su tut yerine aşı macunu kullanabilirsiniz. Ağzını açık bırakmamak kaydı ile, çünkü açık kaldığı zaman kuruma yapıyor. Evet. Şuradaki boşluğu da arkadaşlar kapatmamız gerekiyor. Şöyle kalınca bir macun sürelim ki oradan hava almasın. Önemli olan o yaralı bölgenin hava almasına mani olmak. Arkadaşlar bakınız, buraya özellikle sürmedik. Şuraya özellikle sürmedik. Şuraya da belki sürülebilir. Şu ağacın aşağıya doğru yarılmış yerlerine de hava almasını önlemek maksadıyla buralara da sürülebilir ama yukarıya çıkartmıyoruz. Buraya da yine aynı şekilde şuradaki yarık bölgeyi de aşı macunu ile kapatalım. Eğer su tut olmuş olsaydı, bu kullandığımız malzeme su tut olmuş olsaydı buraya sürmeyecektik. Ama aşı macunun hiçbir zararı yok ve ağacın gelişmesine de yardımcı olduğundan dolayı arkadaşlar buraları aşı macunu ile kapatabiliriz rahatlıkla. Evet, bu işlemi bitirdik. Sırada naylon poşetimizi kesmek var. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu da beraber göreceğiz arkadaşlar. Temiz bir poşet. Önceden mümkünse kullanılmamış bir poşet olması daha iyi olur. Çünkü üzerinde herhangi bir mikrop barındırmaması gerekir. Peki arkadaşlar, yeni dünya ağacına hangi aşılar yapılabilir diye düşünebilirsiniz. Yeni dünya ağacına ayva, ayvala ve muşmula ağaçlarını aşı yapabilirsiniz. Veyahut da o ağaçlara yeni dünya aşısı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir daha tekrar edelim. Ayva, ayvala ve muşmula. Evet. Aşı bandımızı çıkartıyoruz. Önce şuradan şöyle bir bağlantı yapalım. Naylonumuz çözülmesin. Daha sonra yukarıya doğru çıkalım. Önemli olan arkadaşlar, şuranın sağlıklı bir şekilde
sarılmasını sağlamak. Önce en önemli işimiz bu. Buradan başlıyoruz. Naylonu da kapatacak şekilde sarmaya başlıyoruz. Bir de şuradan şöyle bir karşıya bağlantı attığımız zaman sanırım burada geçmedik bir yer kalmadı. Şimdi burayı sardıktan sonra aşağıya doğru birbirine paralel şekilde sarmalar yaparak aşağıya doğru ineceğiz arkadaşlar. Ağacımızı aşağıya doğru da yardığımız için bunu birazcık daha aşağıdan sarmaya devam edeceğiz ve en sonunda kesip aşımızı noktalayacağız. Evet, sanırım yeterli. Fazla bile oldu. Şimdi arkadaşlar nasıl bağlıyoruz? Şöyle parmağımızı tutuyoruz buraya. Şuradan aşağıdan geçiriyoruz. Olmuyor. Tekrar bir daha deniyoruz. Evet. İşlemimiz Allah'ın izniyle gayet başarılı bir şekilde sona erdi. Şimdi arkadaşlar önemli bir ayrıntıyı tekrar dile getirmek lazım. Burada önemli olan dedik ki çubukların, kalemlerin, aşının hava almaması. Şimdi şurayı önce kalemimizin damızlık ağacımızdan kesip kalem olarak kullandığımız bakın çubuğun tepesini mutlaka kapatıyoruz arkadaşlar. Yarma aşılarda ve diğer kalem aşılarında en önemli mevzu budur. Bir de arkadaşlar ihtiyaden şuralara da aşı macunu sürmekte fayda var. Olur ya buradan belki hava almıştır, tam iyi kapatamamışızdır. O hava almasını da buraya sürdüğümüz aşı macunu engellemiş olur. Yani aşının tutmaması için bir mani, bir gerekçe kalmaz. İşimizi sağlam yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra da Allah'a dua edeceğiz tabii ki tutsun diye. Dua edeceğiz ama işimizi sağlam yapmamız lazım. Evet, bakınız burada herhangi bir hava alma ihtimali kalmadı. Şuraya da hafiften bir sürdüğümüz zaman hiçbir şekilde bu aşının, bu kalemlerin hava alma ihtimali yok. Tamamen kapattık. Allah'ın izniyle bu aşı tutacaktır arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, damızlık ağacımızdan aldığımız numune çubuklarımızı anaç ağacımıza getirdik ve yarma aşı tekniğini kullanarak uygulamamızı gerçekleştirdik. Siz de aynı şekilde, aynı yöntemde bütün ağaçlarınızın türlerini iyileştirebilirsiniz. Aşı yapma konusunda
çekirdeklerin birbirine benzemesi lazım. Büyük çekirdekli ağaçlar büyük çekirdeklilere, küçük çekirdekli ağaçlar küçük çekirdeklilere aşı yapılabilir. Nar başka hiçbir meyveye aşı yapılmaz veya nara yapılmaz. Vişne ve kiraz birbirine benzediği için birbirlerine aşı yapılabilir. Yeni dünyada ayva, ayvala ve muşmula bitkilerine aşı yapılabilir veyahut da o ağaçlardan bu ağaca aşı yapılabilir. Arkadaşlar, aşımızı ne zaman yapmamız lazım? Bir başka önemli konu da bu konu hakkında da size kısaca bilgi verelim. Akdeniz ve Ege bölgesinde don olaylarının fazla görülmediği deniz kenarına yakın yerlerde kalem aşıları Şubat ayı içerisinde, karasal iklimde Mart ayı içerisinde yapılır. Yani ayı da bırakalım. Şöyle genelleme yaparak konuşalım arkadaşlar. Ağaçlar henüz uyanmadan çiçek açan, baharda çiçek açan ağaçlar henüz uyanmadan, bakınız oraya bir kameramızı çevirelim. Orada erik ağacımız ve kayısı ağacımız var. Bakın ağaçlar henüz uyanmamış. İşte ağaçlar baharda çiçek açan ağaçlarımız henüz uyanmamışken, şimdi bu ağacın özelliği arkadaşlar, yeni dünya ağacının özelliği yaz kış yaprak dökmez, sürekli yapraklı olur ve bu ağaç Kasım ve Aralık aylarında çiçek açar. Bu ağacın durumu farklı ama normal diğer baharda çiçek açan ağaçlar henüz çiçek açmadan, bitkiler henüz uyanmadan kalem aşısı uygulamasını gerçekleştirebilirsiniz. Kabuk aşıları ne zaman yapılır arkadaşlar? Bir de ondan bahsedelim. Ağaçlarımız baharda çiçeğini açtı. Çiçeklerden yavaş yavaş yapraklar çıktı ve ağacın kenarından yavaş yavaş sürgünler çıkmaya başladı. İşte o dönemde de kabuk aşıları yapılmaya başlanır. Evet, sevgili arkadaşlar, bu konuda, aşı konusunda yine videolarımız devam edecek. Buna benzer videolarla sık sık karşınızda olacağız. Bu videomuzda yarma aşı nasıl yapılır ayrıntılı ve uygulamalı bir şekilde sizlere gösterdik. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir bağ bahçe videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.